Herkese merhabalar. Örgü Ayakkabıda Sanat'tan hepinize selamlar, sevgiler olsun arkadaşlarım. Ben Emine Karaşahin. Evet arkadaşlarım, çok uzun oldu gerçekten de ayakkabı yapmayalı. Neredeyse son yaptığım ayakkabının üzerinden zannediyorum 6 ay kadar geçti. Evet, hep soran arkadaşlarımız oldu, mesaj atanlar oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sol kolum çok iyi değil arkadaşlar. Yani rahatsız oluyorum ayakkabı yaptığımda, kolum ağrımaya başlıyor. Bir sebep bu. Diğer bir sebep de vaktim yok. Çünkü bu sene derslerim çok fazla. Belki bilmeyen, yeni takip eden arkadaşlarımız olabilir. Ben aynı zamanda tarih öğretmeniyim. Haftanın her günü okula gidiyorum. Dolayısıyla da yorgun geliyorsun tabii ki, vakit olmuyor. Şimdi şu bir haftalık tatil arasında aslında bir ayakkabı yapabildim. Biraz da eşime rağmen yaptım. Çünkü çok kızıyor artık ayakkabı yaptığım zaman. Kolum rahatsız oluyor diye. Şöyle yavaş yavaş her gün 1-2 saat 1-2 saat şeklinde yaptım aslında bu ayakkabıyı. Çok düşündüm, videosunu çekeyim mi çekmeyeyim mi? Çünkü video çekmek biraz daha rahatsız ediyor. Masanın üstünde örmek çok zor. Çünkü bununla uğraşmak gerçekten zaman alıyor. Maddi olarak da örgü ayakkabı yapan arkadaşlarımıza maalesef YouTube herhangi bir şey kazandırmıyor. Fakat şunu söyledim eşime de, ya belki 3-5 kişinin işine yarar, hoşuna gider, yapar, bir dua eder. Ee, Yavaş yavaş çekeyim dedim. Her gün yarım saat, bir saat şeklinde çekeyim, göndereyim kanala. İhtiyacı olanlar da ya da beğenenler de yapsın vesaire. Bu düşüncelerle arkadaşlar çekeyim istedim. Sizlerle de paylaşayım istedim. Çünkü yazlık, böyle günlük kullanılabilecek, şatafatlı olmayan rahat bir ayakkabı diyebilirim. İsterseniz hemen başlayabiliriz arkadaşlarım. Aslında özlemişim. Ayakkabı yapmayı da çok özlemişim gerçekten. Ayakkabı yapmak da ayrı bir aşk arkadaşlar. Kendinizi, kolunuzu çok yormayın. Daha çok sıcak yapıştırıcı yöntemiyle yapın. Çok sıkmayın. Ben biraz da örerken kendimi sıkıyorum zannedersem. Rahat rahat yapın. Çünkü yapamadığınız zaman da üzülüyorsunuz. Gördüğünüz zaman resmen hani bir yiyeceği canın çeker ya. Kafamda aslında sizlerle paylaşmak istediğim 10 farklı proje vardı. Yani yeni bir tasarım vardı. Hatta yazmıştım unutmayayım diye. Fakat dediğim gibi sağlık problemi, zaman yokluğu derken yapamıyorum maalesef. Yine de aklımda, yazın fırsatım olursa ara ara yapmaya çalışacağım, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yaklaşık şu an işte yarın 18 Nisan ve okullar açılacak. Artık bugün pazar, bugün bitirebilirsem bunu 2 ay kadar zaten herhangi bir şey yapamam. Okul tatili olduktan sonra, yaz tatiline girdikten sonra yapabilirsem şöyle 3-5 model daha sizlerle paylaşırsam çok mutlu olacağım gerçekten de. Evet, bir tanesi bu. Bunu kendime yaptım. Sipariş aldığım dönemde hem çok fazla sipariş yaptım, hem eşime, dostuma çok hediye yaptım. Kardeşlerime, anneme, teyzeme, etrafımda kim varsa, komşularıma çok da hediye yaptım. Ama ben her zaman kendisini ihmal eden bir insanım. Kendime doğru düzgün ayakkabı yapmamışım. Ayağıma giyebilecek, şöyle okula gidebilecek rahat bir ayakkabı yok elimde. O yüzden yeni tasarlayacağım düşündüğüm ayakkabıların hepsini 37 numara yapacağım. Çünkü kendime yapacağım arkadaşlarım. Bu da 37 numara. Şimdi ben bunun üzerine şu renk bir pantolon, bakın, almayı düşünüyorum. Keten bir pantolon yaz için. Üzerine de beyaz bir gömlek. Aslında şu renk bir de çanta yapmış olabilsem hakikaten çok güzel olur. Ortaya güzel bir şey çıkar. Fakat çantayı bilemiyorum. Fırsatım olsa keşke kendime yaptığım ayakkabılara bir de çanta yapsam. Onu da paylaşırım sizlerle yapabilsem. Çok fazla uzattım lafı ama özlemişim gerçekten de sizleri de. Tekrar söylüyorum. Mesaj atan, soran, merak eden tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. İyiyim Allah'a şükür. Bir sorunum yok. Allah herkese iyilik versin diyelim. Ve isterseniz, çok uzattım, hemen başlayayım artık. Öncelikle kullanmış olduğum malzemelerimi sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Tabanımız şöyle kalın hasır taban. Hepimizin bildiği, kullandığı bir taban. Bu tabana arkadaşlar yaparken hiç yapıştırma yapmadan ilmek çıkardığınızda bu tabanda sıkıntı olmuyor. Ben de pratik olsun diye bakın bu tabanı kullandım ve ilmek çıkarıp direkt üzerine ördüm. Yani diğer konvers tabanlarda direkt ilmek çıkardığınız zaman zamanla tabanı yırtıyor. Ama bu tabanda öyle bir problem
olmuyor. Çünkü hasır tutuyor zaten, son derece sağlam. O nedenle direkt bunu delerek çalıştım üzerine. Tekrar bir göstereyim, bakın kendi ayağıma göre. Şöyle bir biz lazım. Tığ olarak 4 numara 1.60 milim tığ kullandım. İpim 9 katlı filoşip. Güzel. Şurada markasını bırakmışım. Bakın şöyle göstereyim. Kaplan marka. 9 kat polyester. Şurada da renk numarası var. Gördüğünüz gibi. Bir de beyaz ipimiz var. Yine aynı şekilde. Bu da Kaplan marka. Kaplan beyaz. Evet. 9 katlı 2 kat yaparak 18 kata çıkartıyorum. Direkt 18 kat kullanmıyorum. Ben çok bana sert geliyor arkadaşlar. Bunu çok soruyorsunuz. Çok sert diyorsunuz. Ben kullanmıyorum. 18 katlı ip bana gerçekten sert geliyor. Bunu da birleştirdiğin zaman ikisi 18 yapıyor ama ipin dokusu yumuşak arkadaşlar. İpin dokusu yumuşak olduğu için çok fazla sert olmuyor örüldüğü zaman. Evet, bunu da söylemiş olalım. Şöyle bir makas, çakmak, bunlar olmazsa olmazlar zaten. İçine ne koydum? Bakın içine şöyle bir üzerine de bunu bıraktım. Başka bir şey yapmadım arkadaşlar. Çok rahat. Bu arada çok rahat arkadaşlar. Resmen ortopedik bir ayakkabı. Çok güzel oldu. Yani ben beğendim. Sahibi beğendi yani. Evet, şöyle ayağımızın bakın iç oyuntusundan şuradan bizle şöyle deliyoruz. Bakın. Şu iki beyazın tam ortasından aldım. Ölçmedim arkadaşlar. Ölçüleri ona göre belirledim. Şuraya önce bir düğüm atmış olalım. Bakın şöyle. Bir tane ilmek aldım. Araya bir tane zincir çektim. Sonra geldim buraya. Yine bakın işte masada böyle kaldırıyorum ya, sol kolumla bunu bu şekilde yukarıya kaldırmak zorunda kalıyorum. Daha çok ağır yapıyor o zaman. Şu ipi de şöyle. Evet. Bakın çıkardım. Şöyle bir bağladım. Araya bir tane zincir çektim. Evet. Bu arada horozlarımız da bana eşlik ediyor. Şöyle. Yine bakın iki ipin arasından. İpler gözüksün. Evet. Yine bir tane. Yine bu ikisinin arasına açalım. Ve bakın burada size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada bir tane battım, bir zincir çektim. Bakın buraya çok uzak kaldı. Dolayısıyla böyle olduğu durumlarda bu bir zinciri değil de çıkaralım, böyle çıkardım. Bakın aynı yere, diğerinde olmamıştı ama bunda oldu. Bir tane daha batalım. Böyle bir durumda. Heh. Bakın bunu yaptıktan sonra bir zinciri çekip buraya batalım. Yani böyle uzak kaldığında kendi elinize göre de ayarlayabilin. Benim söylediğimi birebir uymanız şart değil. Bu tığlama işi çünkü herkesin eline göre değişir. Gördünüz mü? Ancak oldu. Şimdi bakın şöyle ön tarafa geldiğimizde bir zincirimi çektim. Her birisinden ikişer tane çıkaralım. Aynı yere bir daha yapıyorum.
2. Araya zincir gerekiyorsa çekin. Elinize göre ayarlayın. Ben çekmedim arkadaşlar. İki. Tekrar. Bunu dönene kadar, yani ne kadar gerekiyorsa, ne kadar, hepsinden 2 de çıkarabilirsiniz. Bakın burada bir çektim, bir zincir çektim ya, hepsinden böyle 2 de çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha kolay olur diye, hani 2 kez batmayayım, kolumu rahatlatsın diye bir araya zincir çektim, ama istiyorsanız hepsini böyle yapın. 1 2 3 4 5 6 7 8. Buraya 8 tane ikişer ikişer yaptım. Şuraya göstereyim. Yine arka tarafta da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yapmışım arkadaşlarım. Şu şekilde. Burayı da bir gösterelim. Beraber kapatalım. Bir zincir çektik. Şimdi şuraya bir tane zincir çektim. Şurada şöyle bir monte edelim. Bir tane zincir çekelim. Şimdi sık iğne çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle 2 2 her birisinden, bakın, bir ilmek buradan, bir ilmek aradan çıkarıyorum. İkişer ikişer. Şöyle diyelim. 1 2. Yine elinize göre tığlama işlemlerini ayarlamanız gerekiyor. 1 2. Şu 2 aldığımdan da aynı şeyi yapacağım. Bakın. 1 de şuradan çıkaracağım. 2. Şimdi şu arkaya geldiğiniz zaman arkadaşlar 2 2 yeterli gelmezse, bakın, arada bir çıkarın ilmek tekrar. Şöyle bir yakından göstereyim size. Önümde gördüğüm tüm sık iğnelerin içerisine giriyorum. Bakın burada. Yine buralardan da 2 2 çıkarmış oldum. Yani her ilmeğin üzerinden 2 ilmek çıkarmış oldum. Buranın içerisine giriyorum. 1, tekrar buraya giriyorum. 2. Diğerine geçiyorum. Şuraya. Bakın. 1. İçeri tekrar giriyorum. 2. Şuradan da bir tane çıkaralım. Çok da sert örmüşüm. Şöyle girelim ve kaydırma yöntemiyle sıkılayalım. Bir tane zincir çekelim. Gördünüz mü? Her birisinden, bakın, her birisinin arasından ikişer ikişer 2 2 2 2 ilmek çıkararak geldim. Topukta ve ön kısımda şu dönemeçlerde eğer ikişer tane az olduğunu düşünürseniz birer tane daha şu köşelere ekleyebilirsiniz. Onu elinize göre ayarlamanız gerekir arkadaşlarım.
Evet, şimdi bakın bu şekilde bağladık. Bir zincir çekelim ve çıkarmış olduğumuz sık iğnelerden tekrar her birine batarak sık iğne yapalım. Artık işimiz kolay çünkü belli, batacağımız yerler belli. Evet, böyle dolanıp geldiğimiz yerde şurada buluşalım. Evet. İkinci sıra sık iğnemizi de bitirdik. Bakın 1 2. Şu an burada 2 sıra sık iğne var arkadaşlar. Burada bir tane zincirimizi çekiyoruz. Ayakkabımızı bu şekilde tutuyoruz. Bakın çeviriyoruz. İçten dışa doğru sarma yapacağız şu anda. Hemen bir göstereyim sarmayı da nasıl yapacağız bakalım. Hemen son yapmış olduğumuz sık iğnenin altından buradan giriyoruz. Tekrar yaptığımız sık iğneyi sarıyoruz. Bakın. Böyle. Bu şekilde. İçten dışa doğru yaptığınızda daha güzel gözüküyor. Daha bir böyle kabarık kabarık duruyor. O yüzden bu şekilde yapıyorum ben genelde. Sarmayı içten dışa. Hiç bilmeyen arkadaşlarım için bu kadar yakından ve yavaş gösteriyorum bu sarma işini. Çünkü çok bu konuyla ilgili de hala mesaj geliyor. Her videoda gösterdiğim halde. Evet. Böyle bu şekilde. Şimdi dolana dolana gelelim burada görüşelim. Evet. Bitti. Şimdi şuraya bağlayalım. Bir tane zincir çekelim. Bakın görüntü nasıl arkadaşlar? Şöyle bir görüntü olacak. Bu şekilde bir görüntü olacak bittiği zaman. Şimdi bunun üzerine bir sıra daha sık iğne yaptım. Nasıl? Böyle normal çevirerek ayakkabıyı. Evet, sık iğnemizin de sonuna geldik. Bakın şöyle bir görüntü olacak. Şöyle kaydırmayla birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. Şurada tam ortayı bulalım. Şuraya bakın tam orta desek. Sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 5.'den girdim. 1, 2, 3, 8,
9, 10. Evet, şöyle 10 tane bakın ilmek aldım. Şöyle 11.'yi de şu şekilde kaydırma şeklinde alıyorum ve dönüyorum. Şimdi dönerken şurada bir tanesini atlıyoruz, o kaydırmaya atlıyoruz ve tekrar örmeye devam ediyoruz. Orayı yakarsanız ayağınıza değer. O yüzden yakacağınız bütün her yeri dışarıda yakın arkadaşlar. İçeride değil. Burada şimdi 10 tane sık iğne ile dönüyorum. Evet, bunun da 10 tane oldu. Şimdi bakın. Şu bir taneyi atlayacağım. Çok sıkı olacak çünkü. Bu şekilde bir de yanından iki tane kaydırmayla burayı bağladık. Şimdi dönerken bir tanesini atlıyorsunuz. Diğerinden örerek devam ediyoruz. Şimdi bakın buraya geldik. Burada çok fazla yükselti olduğu için ben hep dönerken şuradan da bir ara ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. Bunu hemen hemen her ayakkabıda yapıyorum. Sonra şu bir taneyi bakın atladım. Bir kaydırma, bir de yanından iki tane kaydırmayla bağladım. Şimdi bakın buraya kadar geldim. Şu birleştirmeyi tekrar bir göstereyim. Şu örmüş olduğunuz üst kısım bombeleniyorsa arkadaşlar, yığılma yapıyorsa eklerken bir tane atlayın. Bakın bir tane atlayacağım şu anda. Bir, hemen yanından iki tane kaydırmayla birleştirdim. Şimdi dönüyorsunuz. Döndüğünüz zaman şu bir taneye atlıyorsunuz. Bakın şuradaki bir taneye atlıyorum ve şuraya geçiyorum. Şuraya. Şimdi karşıya kadar sık iğnelerimizi yapalım. Bir de tekrar birleştirmeyi orada göstereyim. Sonra sayı verelim. Bakın bu tarafa geldiğinde de aynı şey geçerli. Buradan bir tane atlıyorum. Bakın. Çünkü bombeli olacak arkadaşlar bunu yapmazsam. Biraz bu bombeyi azaltmak için. Bu atlama işini şöyle 3-4 diş, yani ilk 6-7 sırada 8 sırada yapıyorum genelde. Ondan sonra atlamıyorum. Çünkü sürekli atlarsanız olmaz zaten. Bombe olmuyorsa üst tarafta hiç gerek yok. Onu ayarlarsınız. Evet. Bakın iki tane kaydırmayla yine birleştirdim. Burada şu birinciyi atlıyoruz. İkinci kaydırmadan devam ediyoruz. Dolayısıyla bir sağdan bir soldan her sırada artırmış oluyoruz. Artırmak istemediğimizde ikisini de atlıyoruz arkadaşlar. O yaptığımız kaydırmaların ikisini de atlıyoruz. O zaman artırmamış olursunuz. Evet, şimdi arkadaşlarım bakın burada ilk başladığımız yer, onun dışında 1 2 3 4 buçuk diş, bir de burayla
burayı sayarsak 5 diş, 5 diş oluyor. Yani toplamda burada 10 sıra var. Bakın 1, 2, 3, 4 buraya kadar geldim. Şimdi buçuk. Şimdi şurayı yapacağım. Burayı sonradan yapmıştım. Eğer burası hoşunuza gitmediyse bunu baştan itibaren şurada yaptığım modeli koyarsanız da güzel olur arkadaşlar. Mesela eşim bunu çok beğenmedi. Ben yaptım ama keşke dedi şunu en baştan başlatsaydın dedi. Sadece o olsaydı. Daha güzel olabilir miydi? Belki de olurdu, evet. Ama başlamış bulundum ve bitirmiş bulundum. O nedenle ben şimdi aynı şekilde yapacağım. Hem sizlere de bir göstermiş olayım. Dediğim gibi hoşunuza gitmez, beğenmezseniz siz şurayı komple baştan itibaren de yapabilirsiniz. Burayı hiç yapmadan. Onu yapmak için de tabii buradan o şekilde başlamak lazım. En baştan. Şimdi şöyle yaklaştıralım biraz da. Şu dursun. Şuradan bu şekilde kaydırmalar yaparak çevirdim ilk önce. Ya dışarıdan üstüne kaydırma yaptım arkadaşlarım, sizin anlayacağınız. Biraz masada zorlanıyorum. Kucağınıza alıp yaptığınız zaman bu kadar zor olmaz. Böyle. Şimdi bakın buradan başladım. Buraya kadar kaydırma yaptım. Dönüyorum. Şuradan şöyle Şimdi bakın arkadaşlar, bu şekilde çevirdikten sonra
içerisini böyle zikzaklar çizerek dolduracağız. Yani nereye yapmak istiyorsanız bakın, içine ben bu şekilde git gel yaparak sık iğnelerin içerisinden ipi hiç kesmedim. Bakın şuradan şu modele devam edeceğiz şimdi. Şöyle tekrar bir girişi göstereyim. Ondan sonra kamera arkasında yapalım. Evet, burada bakın hemen şuraya geçtim. Şöyle çizgileri takip ederek bakın yan yana buraya geleceğiz. Buradan döneceğim. Buraya, buraya, buraya derken içerisini istediğiniz şekilde kaydırmalar yaparak doldurabilirsiniz. İsterseniz bakın bu şekilde çerçeveyi çizip iğne ile başka bir işleme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun üzerine bir çiçek gibi bir şey de yapabilirsiniz. Buraya boncuk da koyabilirsiniz. Boncuk yapıştırabilirsiniz bu çerçevenin içerisine. Yani farklı uygulamalar olabilir. Evet. Şimdi böyle buraya geldikten sonra dönüyorum. Bakın yukarı çıktım. Tekrar bu hizadan, şuradaki hizadan bu sefer evet, bence anlaşıldı. Bu şekilde git gel yaparak burayı dolduralım. Bakın bu şekilde git gel git gel doldurdum arkadaşlar. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son olarak şu arayı da dolduruyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradaki boşlukları görüyorsunuz değil mi? Buradan tekrar buraya kadar bu ipi şu aralardan yürüterek getireceğim. Göstereyim onu da. Şöyle yaklaştırayım. Böyle. Böyle arkadaşlar şu aradan geçip şuraya kadar gelelim. Evet, şu aradan bakın aynı yere tekrar batarak kaydırmayı yaptım. Şimdi şuradaki kenardan, bu arkadaşlar kucağınıza alıp yaptığınızda bu kadar zahmetli değil. Yani gözünüz korkmasın. Dediğim gibi bunu beğenmediyseniz buraya başka uygulamalar da yapabilirsiniz. Şimdi birazdan koyacağım modeli en baştan başlatabilirsiniz hiç bunu yapmadan. Aslında o da çok güzel olur. Hatta sonradan şey dedim, keşke öyle yapsaymışım dedim ama ayakkabıyı bitirdim. Bu da böyle olsun, değişiklik olsun. Şimdi bakın. Çıkmıyor.
Evet. Bu şekilde arkadaşlarım, bakın buraya kadar getirdim. İpi koparmayacağız. Çünkü ipi koparmadan direkt buradan devam ettim. Şimdi bakın ne yaptım. Şöyle tığımın üzerine aldım. Geldim. Şöyle çakma sık iğneler yapacağız. Arkadaşlarım. Bu şekilde tek tek çakma sık iğneler yapacağız. Evet. Bakın geldik buraya. Şimdi burada normal kaydırmayla bağlayalım. Bağladım. Tekrar dönerken kaydırma yaparak döneceğiz. Dönüşleri hep bu şekilde kaydırma yaptım. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra şuradaki ipimizi getirelim. Yine şöyle buraya kadar kaydıralım. Evet, kaydırmayla buraya kadar geldikten sonra yine burada bağlama işini yapalım. Evet. 2 tane kaydırmayla bağladım yine. Şimdi şu ipe geçeceğiz. Şuna. Şöyle şuradan şöyle geçirelim. Şuna bir bağlayacağım. Şimdi bununla üzerine aldım ve çakma sık iğneler yapacağım. Her birinin içerisine bakın gireceğiz. Tepesine değil arkadaşlar. İçine giriyorum. Bakın. Şöyle alttan da bakalım. Böyle şey gibi düşünün. Sarma gibi düşünün biraz. Tepeden değil de içlerine girerek. Böyle. Şimdi bakın bununla buraya kadar geldim. Tekrar şöyle bir, iki tane kaydırma yaptım. Burada yine dönüşlerimiz hep kaydırma olacak arkadaşlar. Kaydırma yaparak dönelim.
Evet, şöyle 2 tane bunu yaptıktan sonra beyaz ipime geçiyorum. Şöyle şurayı sıkılayın arkadaşlar. Üstüne alıyorum hemen şu köşeden şöyle bir çakma sık iğne ile başladım. Şurayı çektirin. Evet, şimdi bakın burada şöyle her birinin içine bir çakma sık iğne. Tam ortasından giriyorum. Bakın tepesinden değil. Bakın bu şekilde bir görüntü. Ne yapacağız? Gideceğiz. Tekrar kaydırmayla döneceğiz ve renk değişimi yapacağız. Kaç sıra yapmışım bir göstereyim arkadaşlarım. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 sıra beyaz, 4 sırada bej gitmişim. Daha sonrasında da 1, 2, 3, 4 sırada beyazla gitmişim. 1, 2, 3, 4 evet. Evet, şu renk değişimlerini bitirelim. Bir gelelim. Sizler elinizdeki tabana göre de ayarlayabilirsiniz. Daha büyükse bir renk daha eklersiniz. Yani bir bej bir beyaz daha eklersiniz. 5 5 10 sıra yaparsınız. Evet, aynen gösterdiğim şekilde burayı bir bitirip gelelim arkadaşlarım. Giderken çakma sık iğne yapıyoruz. Dönerken kaydırma yapıyoruz. Bu kadar, yaptığımız bir şey yok. Batarken bir de burada bakın şöyle ortalarına batıyoruz. Tepesine değil, böyle ortasına. Aynı sarma yaparken sardığımız gibi düşünün. Böyle. Hadi yapıp gelelim. Bakın kaydırmayla geldikten sonra şu diğer renge nasıl geçiyorum onu bir göstereyim size arkadaşlar. Hani kenara 2 kaydırmayla bağlıyoruz ya. Şimdi bakın birincisine şöyle bağladım. İkinciye şöyle yaptım. Genelde şuradan bunu aldım. Beyazı aldım. Bunun içinden geçirdim. Bakın renk değişimlerinde ipi bu şekilde değiştirdim. Bunu da göstermiş olayım da. Evet, şöyle bir bakalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 sıra. Kaydırmalarla birlikte sayarsanız 16 sıra yükselttik arkadaşlarım. Şimdi bu bej rengi ipin artık işi kalmadı. Bunu burada kesip güzelce bir sağlamlayalım. Şöyle kendi renginin üstünde. Bakın bayağı bir yürüttüm. Çıkmasın. Yürütelim iyice arkadaşlar. Sonrasında da mutlaka yakalım ve yapıştıralım. Herhangi bir yere kaçmasın. Evet. Şöyle yapıştırdık. Bayağı da bir sağlamladık. Güzel oldu. Şimdi bakın. Beyazdan kaç sıra yapacağız? Şu anda şurayı yaptık zaten. Şunu yaptık. Bunun üzerine 1, 2, 3. 3 sıra daha yapalım. 4. sırada delikleri koymuşum bakın. Aynı şekilde buraya 3 sıra daha yükseltelim. Ondan sonra delikleri koyarken görüşelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4. sırada deliklerimizi koyacağız. Burada bakın ben biraz buraya yakın koymuşum. Eğer sizler bir alttan koyarsanız belki daha güzel olabilir arkadaşlarım. Çok fazla buraya yakın oldu. Dolayısıyla kapatmadan 2 sıra önce siz bu delik işini halledin bence. Ben şu anda burada koyduğum için aynı şekilde yapacağım. Burada normal sık iğne ile gittim. Artık çakma sık iğneyi bıraktım. Şöyle alta iğneyi
3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şöyle tam göz kararı ortaladım arkadaşlar ben. 11 1 2 tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Bakın burada birinci deneyimizi koyalım. Arada 9 tane ilmek bırakmıştım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Verdiğim tüm sayıları kendi elinize göre, kendi ayakkabı tabanınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Mesela size 9 küçük gelebilir, 11 yapabilirsiniz. Ya da tam ortalı olmayabilir. Benim sayılarım önemli değil. Benim gösterdiğim yöntem önemli. Siz kendinize göre bu yöntemi uyarlayacaksınız. Aynısı gibi yaptığınızda aynısı çıkmayabilir. Bir kere el ayarlarımız farklı. Evet, 2 tane zincir çektim yine. Bir tane atlıyorum. Ve burada tekrar alta kadar sık iğne ile ilerliyorum. Burada deliklerimizi koyduk şu an. Ve ön kısmı da bitirdik. Arka tarafa geçeceğiz şimdi. Evet, bir tane de zincir çekiyorum. Burada ipimi kopardım. Şöyle sağlamlayalım. Evet. Buralara kuş gözü takılacak. YouTube'a girip örgü ayakkabılara kuş gözü takma diye başlığı yazarsanız benim videom da var. Başka örgü ayakkabı yapan arkadaşlarımın videoları da var. Herhangi birisiyle yapabilirsiniz arkadaşlarım. Son derece basit. Eğer makineniz varsa kuş gözü takmak sorun değil. Bakın şuradan taktım. Şurada üçlü yaptığımız yerler vardı ya. Oradan hepsini göz kararı yapıyorum arkadaşlarım. Sizler de öyle her şeyi saymayın. Yorulursunuz saymaktan. Bu ipe düğüm atmadım. Şöyle bir şuradan alttan itibaren bakın sararmış gibi çakma sık iğne yapacağım. Bak üzerine aldım. Şu sık iğnenin içine girdim. Sık iğneyi çakma sık iğne ile sardım yani. Böyle. Yani şuraya batmıyorum. Alta batıyorum farkındaysanız. Bakın şuralara normalde batarız. Alta batıyorum. Üzerine alıyorum. Alttan giriyorum. Ve üçünü bir topluyorum. Aynen bu şekilde tam buranın karşısına kadar örelim. Bakın tam karşısına kadar geldim arkadaşlar. Aynen gösterdiğim şekilde. Şu başladığım ipi buraya kadar ilmeğin altından yürüttüm. Dışına alıp yakalım mutlaka. Şimdi buradan tekrar burada şunu göstereceğim size. Dönüş yerine geldiğim zaman çakma sık iğneyle değil de şöyle sonuncuyu sadece sık iğneyle aldım. Hani dönerken çok fazla bir tepe oluşmasın, yükseklik oluşmasın düşüncesiyle. Bunu atlıyoruz şimdi bakın. Buradan tekrar karşıya kadar aynı önde yaptığımız gibi kaydırmalarla gideceğiz arkadaşlarım. Böyle. Çok mu yaklaştırıyorum acaba? Eğer eleştirileriniz, önerileriniz olursa
videonun altına yazabilirsiniz. İyi görün diye yaklaştırıyorum. Bu sefer de unutuyorum. Evet. Buraya kadar bir gelelim. Şöyle sona da bir kaydırma yapalım. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 tane ilerledim bakın. Dönüyorum. Burada üzerine aldım. Hemen bir sonrasından burayı yine bakın bu şekilde sararak gidiyorum. Tam içlerine giriyorum bakın burada da. Yine önde yaptığımız gibi arkadaşlar. Bakın bunu alıyorum. Tam böyle ortadan giriyorum. Bakın. Şöyle buraya kadar geldim. Şimdi aşağıya inerken mutlaka şuraya bir bağlantı yapalım. Bakın bunu sık iğne ile yapacağım. Bir geçiş oluşturmak için. Sonra tekrar üstüne alıyorum. Bu şekilde çakma sık iğne yaparak bir 5 tane de bu tarafta ilerlememiz lazım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 tane de bu tarafta. Burada çakma sık iğne örerek, burada ise kaydırma yaparak gidiyoruz. O kısmını unutmayalım. Şimdi burada döndüm. Yine birinciye atladım. İkinciden kaydırma yaparak ilerliyorsunuz. Buradan da kaydırmamızı çıkaralım. Bakın şimdi şuraya da ara olmasın diye bir tane atabiliriz arkadaşlar. İlk başladığımız döndüğümüz yer. Buradan sonra 1 2 3 4 5 tane yine ilerledim. Şimdi dönüşte ne yapacağız? Şöyle üzerine alalım. Bir tanesini atlıyoruz. Şöyle bakın alttan itibaren yaptığım kaydırmayla birlikte sarıyorum. Çakma sık iğne yaparak ama. Burada hemen aralarına girerek devam ediyoruz bakın. Böyle. Yine buraya kadar gidelim. Evet, buraya kadar geldi. Şimdi şuradaki inişte yine buraya bir tane sık iğne ile bir geçiş yaptım şöyle. Sonra buradan sonra yine buradan girerek 5 tane çakma sık iğne ile ilerleyelim. 1 2 3 4 ve 5.
Evet. Bu şekilde öne doğru geleceğiz. Şimdi kaç sırada gelmişim arkadaşlar? Bir bakalım. Şurası ilk başladığım yer. 1, 2. Ya şu ilk başladığımı da sayıyorum bakın. Şuradan birinci sıra olarak başlamıştık ya. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 1, 2, 3, 4. Evet. 5. de artık bakın dayamışım buraya. 30 saniye sonrasını izledikten sonra devam edin arkadaşlarım. Ben biraz yükseltip geleyim. Bu şekilde yapacağız. Kaç sıra yaptığımı gelince söyleyeyim size. Şunu da söyleyeyim. Hani 5 tane geldim ya, bir tanesini şimdi söktüm. Çünkü sonuncusunu sık iğne şeklinde yaptım genelde ben. Hani dönüşlerde çok belirgin olmasın diye. Şöyle çevirdim. Sonra bir tane atlayıp kaydırma yaparak ilerlemeye devam ettim. Evet, bunu da unutmayın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Yine burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Eğer bakın 5. de buralara dayayacağım arkadaşlar şimdi. Sizin elinizdeki taban 37'nin üstündeyse 38 de muhtemelen bu sayılara olacaktır diye düşünüyorum ama yine de siz temkinli olun. 39-40 ise vesaire elinizdeki taban. Burada şimdi ben 5 kere de geldim. Siz burayı 6'ya bölün arkadaşlar. 6 kere de gelin ki arka taraf biraz daha yükselsin. Şimdi burada şu anda 5. sırayı gidiyorum ben. Bu kaydırmaları artık sonuna kadar götüreceğim. Kaç ilmek kalırsa kalsın, önemli değil. Dediğim gibi sizler burada son kalan kısmı 2'ye bölüp bir daha gidip gelebilirsiniz. Eğer büyük numara çalışıyorsanız. Arka yüksekliği artırmak için. Evet, şöyle birleştirdim. Bunu şimdi örerken şöyle alıp ilmeklerin arasında kaybedeceğiz. Şöyle üstüne aldım. Alttan itibaren sararak yapıyorduk ya, yine aynı şekilde devam edeceğiz. İpi de arada mutlaka yürütelim. Şöyle bir sıkılayalım arkadaşlar. Yine kaydırma yaptığımız kısmı çakma sık iğnenin içerisine alıyoruz. Bakın bu şekilde. Evet, bu ip biraz daha gelsin. Evet. Bakın bu şekilde geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Devam edelim. Şu ipi biraz daha yürütüp dışarı çıkarıp yakalım arkadaşlar. Yine buradan da 2 kaydırmayla bağlayalım. Bu 1. Bu da 2. Evet, ben 5'inci de buraya bağlamış oldum bakın. Toplam şu an bağladığımdan itibaren
Toplam şu anda bakın en alttaki şu sarmadan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu anda 6 tane olmuş. Evet, 2 kaydırmayla bağladıktan sonra yine kaydırma yaparak ilerleyelim. Şöyle buraya kadar kaydırma yapalım. Evet, bakın buraya kadar geldik. Yine burada şuradan bağlayalım. Şu bir, şu da 2. Yine 2 tane kaydırmayla bağladım. Tekrar üzerine aldım. Burada ne yapıyorduk? Yine çakma sık iğnelerle ilerliyoruz. Evet, şuraya kadar gidelim. Evet arkadaşlar, akşam da oldu bu arada. Sabahtan beri bunun çekimiyle uğraşıyorum ama bitiremedim maalesef. Evet, bakın yine kenara kadar geldim. 1, 2 tane kaydırmayla burayı bağladım. Şimdi şu anda kaç tane oldu bir sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi tekrar kaydırma yapalım ve tekrar sararak buraya kadar gidelim ve 8.'yi oluşturalım. Kaydırma ile gittim. Tekrar arkadaşlar bu şekilde çakma sık iğne ile sararak geldim. Yine buradan kaydırmayla bağladım. Şimdi biz sayalım kaç tane olmuş. 1, bakın en altta ilk yaptığımız sarmadan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Şimdi bu şekilde 8 tane olduysa 37 için bu geçerli. 38'e de olur. 39'lar mesela 8 değil de 9 tane yapsın. Zaten şurada ilk söylediğim yerde bir tane fazla 6.'da dayamışlarsa 9 olmuştur. Yani elinizdeki numaraya ve tabana göre hareket edin arkadaşlarım. Şimdi burada yine ne yapıyoruz? Arka 8, kenarları da göstereyim size isterseniz. Bakın kenarlarda da şu ilk yaptığımız sarma üzerinde 1, 2, 3. Şu anda sarmanın üstünde 3 sıra daha örgü var. Şöyle de göstereyim bakın. Evet, şimdi kaydırma yaparak şuraya kadar ilerleyelim. Burada bir yükseltme yapacağız şimdi arkadaşlarım. Şuraya kadar kaydırma yapalım. Burada görüşelim. Bakın buraya kadar yine ben şöyle göz kararı topuğu yükseltecek kadar arkadaşlar. Evet, şöyle şu şekilde bakın hizası kaydırmayla geldim. Şimdi burada bir topuk yükseltmesi yapacağız. Şöyle tam buranın karşısına kadar çakma sık iğne ile yine ilerleyelim. Tam karşısına kadar ördüm. Yine burada bir tane atlayıp
kaydırmalarla ilerleyelim. Yani burada bir sıra yükseltme yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi bu kaydırmayı buradan gelelim. Buraya kadar yapalım. Burada görüşelim. Şimdi bakın. Arka tarafı tekrar bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. 9 sıradan sonra şimdi deliklerimizi koymaya başlayacağız burada arkadaşlar. Kenara da baktığınız zaman şu alttaki sarmayla birlikte 1, 2, 3, 4. Bakın son geldiğimiz yer var bir de. Şimdi burada deliklerimizi koymaya başlayabiliriz. Önce bir tane sık iğne yapalım. Burada sık iğne yapacağız arkadaşlar bu sırada. Buraya 1, 2 tane zincir çektim. Bir tane atladım. Hatta 2 tane. Evet. Bir tane atladım. Şu şekilde birinci deliğimi yaptım. Araya arkadaşlar toplam kaç delik yapacağız? Ben size onu söyleyeyim. Siz elinize göre orantılayın. Şu ikisini saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, toplam 10 tane delik yapacağız bu yan tarafa. Bunu orantılı bir şekilde elinizdeki tabana yayarsınız. Şimdi burada bir tanesini yaptık. Araya 2, 3, 4, 5 tane ördüm. 5 taneden sonra bir delik daha koyacağım. 2 zincir çektim. Bir atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne yaptık. Araya 2 zincir çekelim. Bir tane atlayıp 3. deliğimizi yaptık. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, şimdi 2 tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum. 9. deliği yaptım şu anda bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Yine 2 tane zincir çektim. Bakın şuraya, şu son kısma batıyorum. Son deliğimizi de buraya yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bağladım. Komple buradan başlayacağım. Tek tek sık iğne ile çevreleyeceğim arkadaşlarım buraya. Şimdi şu 2 zincir çektiğimiz tüm deliklerin içerisine bir tane sık iğne yapacağım. Bakın bir tane yaptım. Hemen atlıyorum. Evet, diğer deliğin içine de bir tane
Evet, buradan yan tarafa hemen geçiyorum. Yine bu iki zincirin içerisine bir tane, çok kasacak gibi olursa ayarlayın elinize göre. Bir tane çektim ben. Ayağa göre de değişebilir arkadaşlar. Bakın yine buraya bir tane yapacağım. Evet, buraya kadar yapalım. Evet, burada deliğin olduğu yere geldik. Burada bakın bir daha yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bağlantı yapalım. Bir zincir çekelim ve ters sık iğne yapacağız. Komple şöyle bir göstereyim. Bu şekilde ters ters bakın arkadaşlar, bu şekilde başladığımız yere kadar böyle yapalım. Şöyle bir göstereyim size. Bakın şu şekilde önde dahil tamamını böyle gidelim ve burada tekrar görüşelim. Şimdi bakın dolana dolana arkadaşlar burayı yaptık. Ön tarafa geçeceğiz. Burada da hemen şöyle atlayalım. Aynı şekilde tek tek ters sık iğnelerimizi yapalım. Evet. Evet, şuraya kadar gelelim. Evet, bakın başladığım yere kadar geldim. Şimdi burada ipimi koparıyorum. Bakın yine tabanlığımızda silikon, çok güzel kaliteli bir tabanlık arkadaşlar. Bunları İpek Bazar sitesinden, İpek Bazar Instagram adresinden, bakımlı ayakkabılar Instagram adresinden isteyebilirsiniz. Bana oradan geldi arkadaşlar bunlar. Tüm malzemelerimi ben oradan alıyorum. Sizler de alabilirsiniz. Gayet kaliteli malzemeler.
kuş gözlerini de taktım geldim. Dediğim gibi kuş gözleri için YouTube'a örgü ayakkabılara kuş gözü takma diye yazarsanız benim videomda var, başka arkadaşlarımızın videoları da var. Görürsünüz, oradan yaparsınız arkadaşlar. Biraz şöyle ip bırakalım burada. Çünkü boncukları takarken lazım olacak. Şöyle. Şöyle zincire, ayakkabının her iki tarafı da zinciri şuraya uzanacak kadar iki tarafını da arkadaşlar çekelim, sonra görüşelim. Şöyle arkadan tutalım. Ölçelim. Bakın şu şekilde buraya gelene kadar zaten şurada kestim ben, bakın. Taktıktan sonra bağladım. Kalan kısmını kestim arkadaşlar. Benim ölçüm bu. İsterseniz siz biraz daha uzun yapıp fiyonk şeklinde de bağlayabilirsiniz. Şimdi ben bunu burada kesiyorum. Şurada ipini biraz uzun keseceğim. Eksik kalırsa da yine devam ederiz. Şimdi şuradan evet arkadaşlarım, ayakkabımız bitti. Şu anda gecenin bir yarısındayım ve bu videoyu parça parça her gün biraz çekebildim ancak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda inşallah yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.